Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemde kullandığım bitki desteklerinden bahsedeceğim. Domates, salatalık, fasulye gibi sırık cinsi uzayan bitkiler büyürken belli desteklere tutunmaya ihtiyaç duyarlar. Genelde ağaç dalları kullanılır bunlar için farklı şekillerde. Ben biraz daha farklı destekler kullanıyorum bunun için. İnternette genelde de Pinterest'te gördüğüm insanların kullandıklarından esinlenerek kendim yaptığım desteklerimden bahsedeceğim size bugün. Evet arkadaşlar, bitki desteklerimden ilki bu gördüğünüz. Bunlar 20'ye 20 kutu profilden yapılmış bir aslında çerçeve. Bu çerçevenin üzerini de gördüğünüz gibi galvanizli bir örgülü telle sardım ben. Bu tel paslanmaz galvanizli olduğu için. Benim profillerim de galvanizli olduğu için bunlar da paslanmaz. Yani aslında böyle bir şey yaptığında bir ömürlük kullanıma sahip bir şey elde etmiş oluyorsunuz. Aslında ben bitki desteklerini yaparken sürekli her sene yeniden kes, topla uğraşmak istemediğim için böyle bir düzen yapmaya karar verdim. Bu iki çerçeveyi gördüğünüz gibi bu şekilde birbirine bağlıyorum. Sonrasında da çatıyorum ve bahçe yatağımın üzerinde bu şekilde duruyor. Bu bitki desteğinin alt sırasına da fasulye, salatalık gibi bitkileri ekiyorum. Bu bitkiler buralara tutunarak büyüyüp gidiyorlar. Normalde bu bitkiler yeşillenerek büyüdüklerinde çokça yaprak yaparlar ve bu yapraklar eğer ki birbirlerinin üzerine çok binerlerse kararma, külleme, kuruma gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Ama bu telin üzerine sarıldıklarında çok geniş bir alana rahat bir şekilde yayıldıkları için bu sorunlar büyük oranda ortadan kalkmış oluyorlar. Evet, bu desteklerimin ikincisi de burada gördüğünüz gibi 40 santim kenarlı kafesler. Bu kafesleri inşaat demirinden yaptım. 8'lik inşaat demirinden yaptım. Üzerinde aynı telle sardım ve bu şekilde 2 metre boyunda domates için kullanılacak bitki desteğini yaptım. Bunun alt ortasına domatesi ekiyorum ve sonrasında domates büyüdükçe yapraklarını, dallarını bu tellerin üzerine koya koya çok rahat bir şekilde büyüyor. Aslında bitki desteğine en çok ihtiyaç domateste duyuluyor. Çünkü domates yaprakları çok rahat bir şekilde kuruyor ve hemen külleme her tarafına yayılıyor. Normalde bir sırığın etrafına tutturarak büyütmeye çalıştığınız domateste büyük oranda yaprakların kuruduğunu görürsünüz. Ama ben bu sene domateslerimi bu kafeslerin içerisine ektim ve bu kafeslerin içerisinde domatesler çok rahat bir şekilde büyüdüler. Hatta Kasım ayının sonuna kadar da neredeyse havalar da iyi gitti. Domates vardı. Geçen sene sırıkların üzerine yaptığım domatesler büyük oranda kurudular ve verimleri de çok düşük oldu. Bu şekilde bir kafes kullandığınızda budamayı da çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz, domates budamasını. Dediğim gibi bu da galvanizli telden ve galvanizlenmiş inşaat demirinden yapıldığı için aslında bir ömür kullanılabilecek şeyler. Eğer sizin çok büyük bahçeniz yoksa, yüzlerce ekim yapmıyorsanız, evinizin önünde 8-10 tane kök için bunları yapıp sonrasında da çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben normalde bir kasamın içerisine 10 kök domates koyuyorum. 3 metreye 120 santim eninde ve dolayısıyla 10 kök domates burada çok rahat bir şekilde büyüyor. Bu seneki domateslerim bunun içerisinde neredeyse 2 metreyi buldu boyları. Hatta 2 metreyi aştı bile ve çok verimli oldular. Tabii toprağın verimi de burada önemli ama bitki desteği de bitkinin gelişmesi için çok etkin bir role sahip. Evet arkadaşlar, bugünkü videomda bahçemde kullandığım bitki desteklerimden bahsettim. Umarım sizin için faydalı bilgiler olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.